Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Cane Corso ırkları size tanıtacağım. Cane Corso'lar İtalyan kökenli köpeklerdir. Orijinleri İtalya'dır ve Molozoid ırklar sınıfına girer ve Mastif kökenli olan köpeklerdir. Oldukça eskiye dayanır kökenleri Cane Corso'ların. Antik Roma dönemine kadar dayandığı söylenir tarihçesinde Cane Corso'ların. Hatta Antik Roma döneminden kalma kalıntılar, resimler veyahut da heykellerde rastlanılan köpeklerin görselde Cane Corso olduğu söylenir. Dolayısıyla bayağı sağlam bir geçmişe sahiptir Cane Corso'lar. Cane Corso'lar ırk özelliği olarak oldukça güçlü köpeklerdir. Eğitilebilirlikleri yüksektir. Son derece kaslı bir vücut yapıları vardır. Kemik çatıları çok kuvvetlidir. Koruma köpeği olmaya çok yatkın köpeklerdir. Aynı zamanda da sakin yaratılışlı köpeklerdir. Ancak tabii ki aktive oldukları zaman ciddi şekilde aktivasyon gösterebilen köpekler. Ama buna nazaran hem indoor olarak yani evlerin içerisinde hem de outdoor dışarıda yaşayabilen köpeklerdir. Sakinlikleri ev içerisinde yaşamak için oldukça rahatlık sağlayan bir özellik. Ama aktiviteye ciddi anlamda ihtiyacı olan köpekler olduğu için de egzersizlerine önem gösterilmesi gereken bir ırk. Bu arada bu ırkın başka çağrılma söyleniş şekilleri de var. Cane Corso, İtalyan Mastifi, Mastino Italiano, Corso köpeği, Dogo Corso gibi isimlerle de çağrıldığına şahit olabilirsiniz Cane Corso'ların. Bu ırkın birçok renk varyetesi var. Burada gördüğünüz köpek Black Brindle diye geçer. Yani siyah ve hafif çizgili olan bir köpek. Tam olarak masif siyah olanları vardır. Masif siyah ve göğüs beyaz akıtmalı olanları vardır. Bunun haricinde fawn denilen ya da brown denilen kahverengiye çalan rengi vardır ki genellikle siyaha çalan maskeleri olur bu köpeklerin yüzlerinde. Ve bu ırka yine spesifik renklerden bir tanesi blue olarak geçen ya da grey olarak geçen maviye çalan, griye çalan bir renk varyetesi vardır. Yine ırkın spesifik Formentino denilen bulutlu görüntü ve taba rengine yakın olan bir renk varyetesi daha vardır ve de full brindle olanları vardır. Full çizgili olan renk varyeteleri de vardır. Söylediğim gibi son derece güçlü ve kaslı bir ırk. Çok iyi koruma köpeği olabiliyorlar. Zaten Cane Corso Latince olarak açılımını yaptığınız zaman Cane köpek demek, Corso da koruma anlamına geliyor. Yani koruyuculuk anlamına geliyor. Koruma köpeği olarak düşünebilirsiniz. Bu ismin oluşumu bu şekilde bir anlam içeriyor. Bu ırk dediğim gibi hem ev içerisinde düzgün egzersiz edildiği takdirde, düzenli gezintiler ve egzersiz programları oluşturulduğu takdirde hem de ırk özelliği olarak soğuk hava şartlarına da dayanıklı bir ırk. Dolayısıyla dışarıda da yaşatılabiliyor. Yani bahçe ortamında da yaşayabilen köpekler. Çok iyi görev köpekleri, çok iyi koruma köpekleri. İtaat algıları yüksek, sessiz, sakin. Havlamaya yatkınlıkları çok yüksek değil bu ırkın ama oldukça güçlü bir ırk. O yüzden küçükten itibaren özellikle itaat programları, odaklanma gibi programların üzerlerinde net şekillendirilmesi gereken bir ırk. Çünkü büyüdüğü zaman kontrolü biraz zor olabilir. Eğer yanlış yetiştirilirse, kontrolsüz yetiştirilirse, odaklanma ve işbirliği algısından uzakta yetişirse köpek gerçekten zorlayabilecek bir ırk. Dediğim gibi çok güçlü bir ırk. Bu ırkın bir takım hastalıklara yine her saf ırkta olduğu gibi yatkınlığı var. Özellikle kalça displasi yani kalça çıkıklığına genetik yatkınlar. Dolayısıyla bu ırka sahip olanların mutlaka hayatının gençlik dönemi ve yetişkinliğe geçiş döneminde köpeğin mutlaka kalça filmlerini sedasyon altında veteriner hekimlerine çektirip kalçasında herhangi bir displazi unsurunun söz konusu olup olmadığını garantilemesi gerekir. Mutlaka kontrol etmesi gerekir. Bunun haricinde bu ırkın yine tipik özelliklerinden bir tanesi DCM yani kalp büyümesi, genetik geçişli olan kalp büyümesi rahatsızlığı yine bu ırkın hastalıklarından, spesifik genetik hastalıklarından, ırka özel hastalıklardan bir tanesi. Bu ırkın yine hafif derecede bütün mastif ırklarında olduğu gibi hafif derecede göz kapakları aşağıya doğrudur ve konjüktivaları görünür pozisyondadır. Dolayısıyla konjüktivite korkunç yatkınlıkları vardır göz enfeksiyonlarına. Çünkü gözler biraz korumasız pozisyondadır. Dolayısıyla da gözlerinin temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Özellikle arabada seyahat ettirilen Cane Corso'larda camı açıp tamamen kafanın dışarıya çıkartılmaması gerekiyor. Rüzgarla birlikte gelen tozlar onu çok kolay konjüktivit yapabilir. Yine yanakların çok sarkık olmasına bağlı olarak, çok sarkık yanaklı olmasına bağlı olarak lip fold dermatitis denilen dudakların bir çeşit deri hastalığı olan bir hastalığa da yatkınlığı vardır.
vardır. Çok fazla salya birikir o bölgelerde. Bu arada çiğneme esnasında da yanaklarını, dudaklarını ısırabiliyor bu ırk. O yüzden bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bu ırkın elbow displazi yani dirsek displazisine yatkınlığı yüksek. O yüzden dirsek displazisi konusunda da hassas olmak gerekiyor. Eğer hayvanda bu tip bir semptom, topallama gibi bir semptom görülürse ön bacaklarda mutlaka dirsek displazisi de akla getirilmesi gerekiyor. Bu spesifik hastalıklardan ağrı olduğunu bilmemiz çok mümkün değil köpeğin. O yüzden kontrollerini düzenli olarak yaptırmak gerekiyor. Özellikle 3-4 yaşından sonra kalp konusunda röntgenlerin çekilmesi, gerekirse de EKG'lerinin çekilerek kalplerinin hangi durumda olduğunun kontrol edilmesi gerekir. Sindirim sistemleri biraz hassas bir ırk. O yüzden tüm köpeklerde olduğu gibi ani mama değişimlerinden uzak durulması gerekiyor bu ırkta ve bu ırkın küçüklükten itibaren sosyal yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu ırk asosyal yapılanması söz konusu olduğu zaman tehlikeli olabilecek bir ırk. O yüzden sosyalizasyonuna dikkat edilmesi gerekiyor. Tüm koruma köpeği sınıfındaki köpekler gibi. Bu ırkı daha önce de söylediğim gibi egzersize ciddi anlamda ihtiyacı vardır. Egzersiz edilmediği takdirde zorlayacak bir ırktır. O yüzden bu ırkı edinecek olan kişilerin evet fiziği çok güzel, çok ihtişamlı, çok kaslı, çok güçlü bir köpek ama egzersiz edilmediği takdirde bu güzel özelliklerin hepsi size silah olarak geri dönebilir. O yüzden bu ırkı besleyenlerin egzersizlerine çok düzenli çıkması gerekiyor. Egzersizlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Egzersizden kastım da hayvanı sadece gezdirmek değil, interaktif olmak, onunla birlikte özellikle köpekli sporların herhangi bir dalında bir ilerleyişiniz olursa köpekle birlikte, Cane Corso ile birlikte çok da anlamlı olacaktır. Çünkü spor esnasında bir iletişiminiz olmak zorunda. Çünkü köpekli sporlar köpekle birlikte yapılan sporlar. Sadece hayvanın fiziksel aktivasyon göstermesi değil, aynı zamanda sizinle işbirliği yapması, mental olarak da ikinizin birlikte bir şey yapması çok daha anlamlı olacaktır. Dolayısıyla egzersiz dediğimiz kavram mutlaka hayvan sahibiyle köpeğin birlikte yaptığı bir şey olması gerekiyor. Yoksa fleksiyonun ucunda köpek gezdirmek, elde cep telefonuyla dolaşmak bu bir egzersiz çeşidi değil. O yüzden köpeğinizle birlikte özellikle Cane Corso gibi güçlü, egzersiz isteyen ve bu gücünü mutlaka bir şeye yönlendirmek gerekiyor. O yüzden bir Cane Corso'nuz varsa egzersize açık olmalısınız.